Bazı sorular vardır ki insanlık var olduğundan beri peşinden sürükler bizi. Biz nereden geldik? Varoluşumuzun amacı ne? Bir amacı var mı? Ölümden sonra ne var gibi. Ama belki de bu soruların hepsinin kökünde çok daha temel bir merak yatıyor. İnsan neden inanmaya ihtiyaç duyuyor? Neden varlığımızı açıklamak için görünmeyen bir güce yöneliyoruz? Bizi şekillendiren şey evrim mi yoksa inancımız mı bizi biz yapan? Belki de inanç doğanın bize sunduğu bir yanılsama, beynimizin karmaşık bir oyunudur. Ya da tam tersi, belki de beyin inancı taşıyabilecek yegane varlıktır evrende. Bu videoda sizi sıradan bir din tartışmasına değil, daha derin bir yolculuğa davet ediyorum. Tanrı'yı bir kavramdan, bir öğretiden, bir figürden çıkarıp bir biyolojik işlev, bir nörolojik zorunluluk, bir evrimsel strateji olarak ele alacağız. Hazırsanız soruyu yüksek sesle birlikte soralım. İnanç, beynimizin kaçınılmaz kaderi mi? Gelin hep birlikte arayalım bu sorunun cevabını. İnsanlık tarihinin en eski ateşlerinde ne pişiyordu dersiniz? Avladığı hayvanlar mı yoksa anlam arayışını mı pişiriyordu o ilkel insan? Mağara duvarına çizilen figürler sadece av sahneleri değil, bir tür iç sesin dışa vurumu değil miydi? Gök gürlediğinde korkan, güneş tutulduğunda kıyametin geldiğini sanan o erken dönem Homo sapiens, doğa karşısındaki çaresizliğini ancak bir güce inanarak hafifletebilirdi. Kimi göğün üst katında bir varlık tasavvur etti. Kimi atalarının ruhlarının kendisini izlediğine inandı. Çünkü bilinmeyenle yaşamak zordu. Ölüm gibi, yıldırım gibi, deprem gibi. Ve tam da bu noktada inanç sadece bir fikir olmaktan çıktı. Bir refleks, bir ihtiyaç, belki de beynin bir güvenlik mekanizması haline geldi. İşte daha sonra bazı bilim insanları bu noktaya geri dönüp şu soruyu sormaya başladı. İnanç dediğimiz şey beynin içsel bir ürünü mü? Tanrı'ya inanmamız beynimizin bizi hayatta tutma stratejilerinden biri olabilir mi? Modern nörobilim, beynin belirli bölgelerinde dinsel ve mistik deneyimlerin izlerini aradı. Temporal lobda yaşanan bir elektriksel aktivite patlamasının kişiye Tanrı'nın sesini duyurabildiği görüldü. Bazı epilepsi hastalarının nöbet anında ilahi bir varlıkla konuştuklarını iddia etmesi sıradan bir vaka haline geldi. Matthew Alper gibi isimler bu verilerden yola çıkarak beyin Tanrı'yı üretmek üzere evrimleşmiş olabilir dedi. Onun iddiasına göre bu, ölüm korkusunun nörolojik bir çözümle bastırılmasıydı. İnsan zihni sonsuzluğu kaldıramazdı çünkü. Bir sonun varlığı deliliğin kıyısına sürüklerdi onu. O halde beyin kendini korumak adına sonsuzluğu hayal etmeli, bir öte dünya kurgulamalıydı. Ama bu düşünce her şeyi açıklıyor mu? Ya da açıklamalı mı? Dini deneyim yaşayan biri için o an hissedilen huzur ve güven duygusu gerçek değil mi? Beyindeki elektriksel akımların yaptığı şey sadece içsel bir gerçekliğin dışa yansıması olabilir mi? Tıpkı rüyalar gibi. Rüyalar da nörolojik olarak açıklanabilir ama rüyanın bizde bıraktığı duyguyu yok saymamıza engel olur mu? İşte burada işin içine felsefe giriyor. Epiktetos'un dediği gibi insanları şeyler değil, şeylere dair inançları rahatsız eder. Belki de Tanrı dediğimiz şey tam olarak o inançtır. Ve bu inanç yalnızca olağanüstü olana değil, aynı zamanda insanın kendisine de tutunmasını sağlar. Bugün modern bilimin imkanlarıyla beyni tarayabiliyoruz. İnanç sırasında hangi bölgeler aktifleşiyor, ne kadar dopamin salgılıyor ölçebiliyoruz. Ama hala cevabını tam veremediğimiz o soru ortada duruyor. Beyin inancı mı üretiyor yoksa inanç beyni mi şekillendiriyor? Sınır burası. Bilim inancın izlerini sürüyor, inançsa bilimin göremediği boşlukları dolduruyor. Kimileri bunu bir zaaf olarak görür, kimileri ise bir mucize. Fakat inkar edilemez olan şu, insan beyni sadece düşünen bir organ değil, aynı zamanda anlam arayan bir mekanizma. Ve bazen bu anlamı bulduğu yer görünmeyen bir yerdir. Günümüzde inanç ve beyin ilişkisi artık sadece felsefecilerin, ilahiyatçıların ya da psikologların konusu değil. Artık doğrudan laboratuvarlara, manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının içine taşınmış durumda. 21. yüzyılın başlarından itibaren bilim insanları dua eden, meditasyon yapan, dini vecd haline giren insanların beyinlerini gözlemlemeye başladılar. İlginç olan şu, inançla ilgili deneyimlerde beynin hep aynı bölgeleri aktifleşiyor. Özellikle temporal lob, limbik sistem ve prefrontal korteksin belirli kısımları.
Bu bölgeler aynı zamanda anlam, korku, güven ve ödül mekanizmalarını da yönetiyor. Yani bir insan dua ettiğinde sadece ruhani bir bağ kurmuyor. Beyninde fiziksel olarak da güvenlik, aidiyet ve huzur duyguları tetikleniyor. Dini pratikler sırasında salgılanan dopamin ve serotonin gibi kimyasallar kişinin gerçekten bir rahatlama, hatta bir tür coşku yaşamasına neden oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bazı bilim insanlarına göre bu beynin anlam üretme kapasitesinin doğal bir parçası. Kimilerine göre ise bu durum beynin Tanrı'yla temas kurmak üzere tasarlandığının nörolojik kanıtı. Araştırmalar sadece bireysel deneyimlerle sınırlı değil. Antropoloji de bu konuya katkı sağlıyor. Her çağda, her kıtada bir tür inanç sisteminin ortaya çıkmış olması dikkat çekici. Diller farklı, mitolojiler farklı, semboller farklı. Ama temel yapılar hep benzer. Bir yaratıcı, bir düzen, bir ahlak anlayışı, bir ölüm sonrası hayat inancı. Bu benzerlik bir rastlantı mı? Yoksa ortak bir biyolojik altyapının işareti mi? Bir kısım bu evrensellik beynin yapılandırılmış bir inanç devresine sahip olduğunu gösteriyor diyor. Fakat karşı cephede şu soru var. Evrensel olması onun doğal olduğu anlamına gelir ama bu onun gerçek olmadığı anlamına mı gelir? Tıpkı açlık gibi, susuzluk gibi. İnsan doğası gereği bir tanrıya ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama bu ihtiyaç tanrının varlığının lehine mi, aleyhine mi bir işaret? Bilim bu soruların hepsine tek bir cevabı veremiyor. Çünkü bilimin görevi anlam üretmek değil. Nasıl sorusunu cevaplamak. Ne oluyor sorusunu çözmek. Ama neden oluyor ya da olması gerekiyor mu gibi sorular hala felsefenin ve inancın alanında duruyor. İşte tam burada insan zihninin karmaşıklığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü insan sadece analiz eden bir canlı değil, aynı zamanda hisseden, korkan, umut eden bir canlı. O yüzden inancı sadece biyolojik bir yansıma olarak görmek onu küçümsemek olur. Ama sadece kutsal bir gerçeklik olarak görmek de yeterli olmayabilir. Belki de en doğru yaklaşım her iki pencereden aynı anda bakabilmek. Bir insan neden inanmak ister? Sadece korktuğu için mi? Ölümden, yalnızlıktan, hiçlikten duyduğu derin endişe yüzünden mi tutunur Tanrı fikrine? Belki. Ama bu kadar basite indirgemek, inancı sıradan bir duygusal sığınak gibi görmek olur. Oysa inanç sadece korkudan değil, bazen de hayranlıktan doğar. Gördüğümüz güzellikler karşısında duyduğumuz şaşkınlık, bir çocuğun ilk nefesi, evrendeki sonsuzluk karşısında hissedilen huşu. Tüm bunlar da insan zihnini bir yaratıcı fikrine yöneltebilir. Çünkü bazı soruların cevabı yoktur. Bazı duyguların da sınırı. Ve işte o sınırsızlıkta insan zihni bazen bir anlam, bir isim, bir dua üretir. Buna Tanrı der, mana der, evrenin ruhu der. Ama hepsi aynı yerden doğar. Bir boşluğu doldurma ihtiyacından. Modern çağda bu boşluk belki de daha da büyüdü. Geleneksel inanç sistemlerinin zayıflamasıyla birlikte insan anlam arayışını başka yollarda sürdürüyor. Kimileri bilimde, kimileri sanatta, kimileri ideolojilerde. Her ne kadar bunlar inancın zıddı gibi görünen alanlar olsa da aslında temelde benzer bir boşluğu dolduruyor. Ve sonuçta her yerde aynı soru yankılanıyor. Ben neden buradayım? Eskiden bu soruya verilecek cevabın adı belliydi. Kader, yaratılış, kutsal bir amaç. Bugünse bu cevapların yerini daha belirsiz kavramlar aldı. Rastlantı, nedensellik. Bilim insanın nasıl oluştuğunu anlatabilir ama neden oluştuğunu hala bilmiyoruz. Burada inanç devreye giriyor. Bir şeyin gerçek olup olmaması değil, bize ne hissettirdiği önemli oluyor. Çünkü insan sadece bilgiyle değil, hisle de yaşar. Bu noktada şunu sormak gerekiyor. Eğer insan inançtan tamamen uzaklaşırsa yerine ne koyar? Varoluşsal boşluğu dolduracak yeni sistemler var mı? Teknoloji mi, yapay zeka mı, sosyal medya mı, bilim mi? Yoksa sadece sessizlik mi? Bu soruların hiçbirine kesin bir cevap yok. Ama şurası açık, insan zihni boşlukta yaşamaya uygun değil. Tıpkı antik çağ filozoflarının dediği gibi, doğa boşluk sevmez. Belki de bu yüzden inanç boşlukta filizleniyor. Ve bu yüzden beyin sadece düşünmüyor, aynı zamanda anlam arıyor. Beyin neden-sonuç ilişkileriyle çalışır ama aynı zamanda amaç arar. İşte o amaç duygusu kimi zaman bir yaratıcıda, kimi zaman bir ideolojide, kimi zamansa sadece bir çocuğun gülümsemesinde vücut bulur. Modern bilimin sunduğu veriler bu süreci sadece daha görünür kıldı. Artık beynin neler yaptığına dair çok daha fazla bilgimiz var. Ama beynin neden böyle çalıştığını hala tam olarak bilmiyoruz. Tıpkı Tanrı fikri gibi. Beynimizde nereden doğduğunu biliyor olabiliriz. Ama neden orada olduğunu
Henüz çözemiyoruz. Bu yüzden bilim susarken inanç konuşmaya başlıyor. Daha doğrusu benim fikrime göre her ikisi de aynı anda konuşuyor ama biz sadece birini dinlemeyi seçiyoruz. Bilimle inanç arasında bir tercih yapma yanılsamasından kaynaklanıyor bu. İnsan zihni bir soru sorduğunda bu sorunun peşinden sürüklenmeye mahkumdur. Ve bazı sorular vardır ki onlara cevaplar bulamazsak da sormaktan vazgeçemeyiz. İşte Tanrı sorusu da böyle bir sorudur. Belki de bu yüzden beyin onu hiç durmadan yeniden üretiyor. Her çağda, her kültürde farklı isimlerle, farklı sembollerle ama hep aynı eksende. Kimi zaman gökyüzünde bir baba figürü olarak, kimi zaman doğanın kendisi, kimi zaman içimizdeki bir vicdanın sesi olarak. Çünkü insan anlamı dışarıda arasa da aslında içsel bir yankıyı duymak ister. O yankının adı inançtır. Beynimiz bu yankıyı duyabilecek şekilde evrimleşmiş olabilir. Ya da belki bu yankı gerçekte vardır ve beyin onu sadece algılayabilen bir anten gibidir. Bu iki olasılık arasında gidip gelirken hiçbirinden tamamen emin olamıyoruz. Ama yine de o yankıyı duyuyoruz. Kimilerine göre bu bir yanılsamadır. Kimilerine göre mutlak bir gerçektir. İnsan tanrısal olanı hissettiğinde bazen yalnızlıktan kurtulur, bazen çaresizliğin içinde bir umut bulur, bazen de anlamın kapısını araladığını düşünür. Beyin bunu bir kimyasal süreç olarak başlatmış olabilir, evrimsel bir strateji olarak geliştirmiş olabilir. Ama her ne sebeple olursa olsun bu süreç insanın yaşamına yön veriyor. Varlığın karşısındaki hayretin ve bilinmezliğin karşısındaki teslimiyetin dile gelmiş hali. Ne tamamen bilimle açıklanabilir, ne de sadece inançla sınırlandırılabilir. O zihnin bir ürünü mü yoksa zihni aşan bir gerçeklik mi, bunu belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama arayışımız onu anlamlı kılan şeyin ta kendisi olacak ve bu arayış sürdüğü sürece insan beyni o soruyu hep yeniden soracak. Ben neden inanmak istiyorum? Buna karşılık bazıları net bir kararlılıkla şöyle diyebilir. İnanmak değil, bilmek istiyorum. Bilmek, ölçmek, gözlemlemek, kanıtlamak demektir. Belirsizliğe tahammülü olmayan bir zihin için en güvenli limandır. Ama burada şunu sormak gerekiyor. Her şey bilinebilir mi? Gerçek sadece ölçülebilir olan mıdır? Ya da şöyle soralım. Bilmek her zaman yeterli midir? Bir yıldızın iç yapısını bilmek, onun gece gökyüzünde yarattığı duyguyu azaltır mı? Aşkın hormonal süreçlerini bilmek kalp atışlarının hızını yavaşlatıyor mu? İnsan zihni bilgiye doymaz. Çünkü sadece bilgiyi değil, anlamı da ister. Bu yüzden inanç bilgiye karşı bir alternatif değil, tamamlayıcı bir boyut olabilir. Bilim nasıl sorusunun peşindeyken inanç neden sorusunu sorar. Biri mekanizmayı çözer, diğeri amacı arar. Ve belki de insanı insan yapan şey her ikisini de içinde taşıyabilmesi. Bazen bilen bir varlık olarak, bazen sadece hisseden biri olarak. İnanmak ve bilmek arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz. Çünkü belki de en derin hakikat bu iki yolun kesiştiği yerde gizli.